Örgü Dediğiniz kanalımdan herkese merhabalar. Bu videomda sizlere görmüş olduğunuz paspas, kilim, seccade, yolluk yapabileceğiniz böyle güzel bir çalışma ile huzurlarınızdayım. İnşallah anlatmak, paylaşmak istiyorum size bunu nasıl yaptığımı. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Kalın halı kaydırmazımız var. 3 milim şöyle tunus şişimiz var. Ve bir de kenarı için bunu kullanmak istemezsek çok da önemli değil ama yine bir tığım var ve batik bir ip kullandım arkadaşlar. Şu şekilde dilediğiniz her türlü iple yapabilirsiniz. İlla ki bu şekilde olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Evet, böyle fıstıklı fıstıklı duran bir hasır görünümlü bir çalışma yapmak istedim. Şöyle tasarladım ve sizlerle şimdi anlatacağım arkadaşlarım. Şu şekilde giriş yapıyorum kenar kısmından ve birleştiriyorum. Şöyle bir tane zincirle. Daha sonra üzerine alıyorum. Aynı yerden bir daha giriş yapıyorum. Bu şekilde. 3 tane burada ilmeğimiz oluyor. Daha sonra arkadaşlarım şöyle birini atlıyorum. 2 ve 3'ten giriş yapıyorum. Ve buraya şöyle çekiyorum. Sonra tekrar üzerine alıp aynı yerden bir daha giriş yapıp çekiyorum arkadaşlar. Bu şekilde yaparak şeye kadar gidiyoruz. Diğer tarafa kadar geçiyoruz. Bu ilk sıramız. Bir tane atlayıp şu şekilde diğerinden giriş yaparak çıkartıyorum. Üçer tane ilmekleri bu şekilde topluyorum arkadaşlar. Evet, şimdi bakın sona geldik. Son yerden yine bu şekilde giriş yapıyorum. Alıyorum böyle ve üzerine alıp tekrar bir tane daha alıyorum. Ve şimdi arkadaşlarım bunu üçünü birlikte çektim önce. Sonra bir tane zincir çekiyorum ve devam ediyorum. Üçünü birlikte çekiyorum. Bir zincir, üçünü birlikte alıyoruz ve diğer tarafa geçiyoruz. Bir zincirle geldim ve bu kısmı tamamlamış oldum. Bir üste çıkıyorum. İkinci sırada. Buraya bir tane bu şekilde ikisini birleştirdim. Daha sonra arkadaşlar bunu bir miktar yükseltiyorum. Bakın şu boşluktan bir zincir çektiğimiz yerden hemen yine üstten giriş yaptım ve yandan çıkarttım. Buradan alıyorum bunu. İlk ilmeği çıkardım. Üzerine alıyorum. Aynı yerden bakın bu defa bu boşluktan giriş yapıp bu şekilde çekiyorum. Toplamaya başlıyoruz bu şekilde. Şimdi arada bir tanesini bırakıyoruz yine ve diğer ikincisinden giriş yapıp üçüncüden çıkartıp bakın şu şekilde alıyorum ve devam ediyorum. Yine diğer sıralarda hep aynı şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle. Biraz daha yakından ve yavaş göstereyim. Şimdi birine atladık. Diğerinden giriş yaptık. Öbüründen çıkarttık. Çektik. Yani şu yükseltiyi buraya yatırıyoruz resmen arkadaşlarım şöyle. Yine toplayarak böyle devam ediyoruz.
Şimdi sona geldiğimizde arkadaşlarım, buraya hemen bir tane daha yapmam gerekiyor. Buradaki yerim ile bakın şöyle giriyorum üstten ve bu yerden de giriş yapıp buradan çekiyorum şöyle ve bir tane daha hemen aynı yerden giriş yaparak çıkartıyorum kenar kısmını. Sonra yine devam ediyorum. Bir zincir çekiyorum. 3 tanesini birlikte alıyorum. Son yere geldik yine. İlk başlangıç yerimize buraya bir tane önce zincir çektim ve bir üste geçip buraya bağlıyorum arkadaşlar burayı. Ve bakın böyle güzel bir görüntü ortaya çıkmış oluyor. Bütün sıralarda aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi bir miktar da sizlere kenar kısmını nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. Şöyle boş yerde göstereyim daha net anlaşılsın. Bir tane zincir çektim. Dilerseniz bu ipi de kullanabilir, şişi de kullanabilir. Dilerseniz şöyle daha rahat edersiniz belki. Bir tığ yardımıyla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir zincir bir ileriye, bir zincir bir ileriye şeklinde devam ediyorum. Daha sonra ise ters sık iğne tekniğini kullanarak bakın şöyle alıyorum. Bir daha alıyorum ve bağlıyorum. Tekrar aynı işlemi yapıyorum arkadaşlarım şöyle. Şimdi burada şuradan geri dönelim. Bir miktar da şu kenarı göstermek istiyorum sizlere. Bu şekilde devam ettim. Burayı saymayın arkadaşlar. Şuradaki gibi yapacağız. Şimdi burada bakın geldim. Giriyorum. Bir tanesini atlayın. İkisinden geçiş yapıp bu şekilde toplayın arkadaşlarım kenar kısmını. Bu arada dilediğiniz gibi de yapabilirsiniz. Yani ben sadece burada bu şekilde yaptım diye sizlere de bu şekilde göstermek, anlatmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi bu şekilde tamamladık. Buraya kadar getirdik. Daha sonra geri dönüyorum. Bu atladığım yerlerden giriş yapıyorum. Şöyle bu defa 2 defa doluyorum arkadaşlar. Az önce 1 defaydı. Şimdi 2 defa dolayarak buranın tamamen kapanmasını sağlamış oluyorum. Evet. Bakın böyle kapatmış olduk. Böylelikle tamamlamış olduk modelimizin yapımını. Şöyle göstereyim sizlere. Bakın. Gayet güzel ve hoş bir görünüme sahip. Şimdi şunu da söylemek istiyorum. Her bir sırasını farklı farklı renklerle de yapabilirsiniz. Evde arta kalan iplerinizi rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Burada kalmış önemli değil. Değişik bir desen ve değişik bir model ortaya çıkacaktır. Modelimizin yapımı bu şekilde. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.